Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda altıgen motifli bir hırka çalışacağım. 2 tane büyük altıgen motiften oluşuyor. Ve yeni başlayanların bile oldukça kolay örebileceği bir model bu. Üçlü trabzanlardan oluşuyor. Aralara da zincir çekeceğiz. İp olarak Cotton Gold bir iplik kullandım. Akrilik ve koton karışımı. Tığ 3 mm seçtim. Elinizin sıkılığına göre bunu 3,5 mm de yapabilirsiniz. Sihirli halka yapıyorum. Ve sihirli halkanın içerisine 3 tane zincir çekip tığma ipimi doladım. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Sonrasında ve yine aynı boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Instagram'dan beni takip edenler biliyorlar. Videoları önce çekip daha sonra seslendiriyorum. Bu yüzden arada ikili trabzan dersem kusuruma bakmayın. Ve tamamen üçlü trabzanlardan oluşan bir model olduğunu tekrar buradan söylemek istiyorum. Arada 3 zincir, tekrar 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Üçlü trabzan grupları toplamda 6 tane olacak. Aralarda hep 3 zincirimiz var. Bakın 3. trabzan grubumu yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Ve yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Sayı 6'ya tamamlayalım. Sonuncu üçlü trabzan grubumu ördüm. Son trabzanımda ipimi sıkıştırıyorum. Ve aralarda saklayıp üst sıraya geçiriyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tığma ipimi doladım. İlk çektiğim 3 zincirin üçüncüsüne batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yanda oluşan boşluğun içerisine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yan taraftaki boşluğa battım. 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Bu sırada köşeleri oluşturuyoruz aslında. 6 tane balık sırtımız olacak. 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 3 tane üçlü trabzan. Ve köşelerin arasında da, yani iki köşe geçişinde arada 2 tane zincir var. Şimdi bakın diğer köşeye geçtim. Araya 2 zincir çektim. 3 tane üçlü trabzan. 3 tane zincir. Ve yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Tüm köşeler bu şekilde. Köşe aralarında 2 tane zincir. Evet. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Köşelerimizi oluşturalım. Yarım ördüğümüz köşeyi de bitişte tamamlayacağız. 5. köşemi ördüm. 2 zincirimi çektim. 6. köşenin yarısını örmüştüm. Boşluğa batıyorum. 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincirimi çektim. Ve yine başlangıçta çektiğim 3. zincirin tepe noktasına batıp bir tane ikili trabzan ördüm. 3 tane zincir çekiyorum. Yeni sırama başlıyorum. Zincirin yanındaki boşluğa batıyorum. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve hemen bitişteki 3. trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Takip eden ilk trabzanın üzerine üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Yine köşe oluşturacağım burada. 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 3 tane üçlü trabzan örüyorum.
Üçüncü üçlü trabzanımı da ördüm. 2 zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Yine trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Bir trabzanın bitişi, bir trabzanın başlangıcı şeklinde. 2 zincir çektim. Köşe noktasına yine 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir ve 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın delikler artık belli olmaya başladı. Yarım ördüğüm köşeme 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve başlangıçta çektiğim 3 zincirin üçüncüsünün içerisine batıyorum. 2 de trabzanla sıramı bitiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Altta 3 trabzanım vardı. Üçüncüsünün üzerine bir üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine bir üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve yine sıradaki ilk trabzanın üzerine bir üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Köşeye geldim. 3 tane üçlü trabzan. 3 tane zincir. 3 tane üçlü trabzanla köşemi oluşturuyorum. Bu şekilde bakın sağdan ve soldan her seferinde birer delik, birer trabzan artıyor. Toplamda 23 sıra ördüm ben. Bu ipinizin kalınlığına ve örgünüze göre değişecektir. Sıra olarak değil, daha ziyade santim ölçüsüyle bakıyoruz. Yani iki parçayı yan yana getirdiğimizde kaç santim olduğuna göre bedenlerimizi ayarlıyoruz. Bununla alakalı bakın köşe görüntüsü bu şekilde. Bakın 25 santim oldu benimki. Yani toplam 50 santim medium uyumlu 38-40 beden bir hırka çalışmış oluyorum. İkinci parçamı da şöyle yanına koyuyorum. Arkada ense kalınlığının ne kadar olmasını isterseniz o kadar delik sırası örmeniz gerekiyor. Ben toplamda sağda 2 solda 2 sıra delik ördüm ama bunu arttırabilirsiniz. Daha böyle uyumlu bir yaka olsun isterseniz. Öncelikli olarak katlayıp arka kısma gelen kısımları işaretleyin ve bunun köşe noktasından ipimizi sabitleyip zincirlerimizi çekiyoruz. 5 tane zincir çekip deliklerin üzerine batarak her seferinde 2 zincir trabzan üzerine trabzan, 2 zincir trabzan üzerine trabzan şeklinde bir köşeyi komple köşeden köşeye delik örmeye devam ediyoruz. Yani 2 zincir üçlü trabzan, 2 zincir üçlü trabzan şeklinde sıra bitimine kadar bir sırayı örelim. İki zincirimi çektim. Trabzanın üzerine bir üçlü trabzan ördüm. 2 zincir çektim. Trabzanın üzerine bir üçlü trabzan ördüm. 2 zincir çektim. Trabzanın üzerine üçlü trabzan ördüm. 2 zincir çektim. Alttaki trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan ördüm ve son derece muntazam bir görüntü oluyor. Diğer köşeye kadar devam ediyorum. Köşenin içerisine bir tane üçlü trabzan ördüm ve yine 5 tane zincir çekip sıramı çeviriyorum. İlk trabzanın üzerine bir üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Takip eden trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Takip eden trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan örüyorum. Başlangıç noktama kadar, yani yine tek kenarı köşeden köşeye bu şekilde trabzanlar örmeye devam ediyorum. Aralarda 2 zincir ve üçlü trabzan şeklinde delik sıramı tekrarlıyorum.
Dediğim gibi ense kısmının daha oyuk olmasını isterseniz burada sıra sayınızı arttırabilirsiniz. 3 sıra 4 sıra şeklinde arttırabilirsiniz. Şimdi diğer köşeye kadar devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Bakın ön sıra olması lazım. Yani 3 zincir çektiyseniz eğer ipi kopartıp herhangi bir köşeden ön kısımdan olacak şekilde burada ipinizi sabitleyin. Ve deliklere ikişer tane sık iğne örüyorum. Her bir deliğin içerisine, yani 2 zincirlik kısma 2 tane sık iğne örüyorum. Bütün köşeleri, 6 köşeyi de aynı şekilde deliklerin içerisine ikişer tane sık iğne örerek devam ediyorum. Hiçbir köşeyi atlamadan tüm kenarlardaki deliklerin içerisine. Köşe noktalarına geldiğimde de şimdi 2 sık iğne ile köşeme başlamıştım. Bitim noktamda da ve bütün köşelerde uygulayacağınız 2 tane daha sık iğne örüp bir zincir çekip tığımıza ipimizi doluyoruz ve ilk sık iğnenin içerisine batıp bir tane yarım trabzan, yani tığdaki 3 ilmeği bir seferde çıkartıyoruz. Sonra ipimizi kopartıyoruz. Burada kol üstlerini ve sırt oyuntusunu ben dikerek birleştirdim. Ama siz bunu sık iğne ile birleştirme tekniklerinden herhangi birinde kullanabilirsiniz. Burası tamamen sizin zevkinize, hayal gücünüze kalmış. İki köşeyi bir araya getirerek karşılıklı V şekillerini, sık iğnelerin üst kısımlarını iğne ile dikiyorum ben. Dikerek birleştiriyorum. Burada karıştırmamanız adına tekrar söylüyorum. İlk katladığınızda ense kısmını örerken başlangıç ve bitiş noktalarına birer tane ayıraç ya da iplikle düğüm atarak belirtin. Çünkü dikme aşamasında örgüyü ördükten sonra birkaç sefer katlanabildiği için, birkaç şekilde katlanabildiği için motifler sizi zorlayabilir. Ama başlangıçta o 2 sıra 3 sıra delik sırasını örerken bu ayraçla eğer ki belirtirseniz rahatlıkla dikme aşamasına da geçebilirsiniz. Hem sırt kısmını hem de omuz üstlerini, kol üstlerini dikerek birleştirdim ve çepeçevre 4 sırada ters sık iğne ördüm ben. Burada lastik de yine kullanabilirsiniz. Sık iğne kullanabilirsiniz ya da ters sık iğne kullanabilirsiniz. Sık iğneden lastik yapabilirsiniz ya da Selanik lastik yapabilirsiniz. Ben ters sık iğne örmeyi tercih ettim. Kol manşetlerine de yine aynı şekilde ördüm ve son kolu da birlikte başlayalım ve örelim istiyorum. Kolun alt kısmından başlıyorum ben. İpimi alt kısmından sabitliyorum. Ve bakın amigurumi örer gibi tığ ipimizi tersten doluyoruz. Ve sık iğnemizi o şekilde yapıyoruz. Tığ ipi tersten doluyoruz ve böylelikle artı şekilde ters sık iğneler elde etmiş oluyoruz. Yavaş bir şekilde gösteriyorum. Ama bebek örenler zaten bunu biliyorlar, bu tekniği. Ters sık iğnelerle sıramızı geçelim. Bakın şekil olarak da normal sık iğneden farklı görünüyor. Sıra sonuna geldiğimizde ilk sık iğnenin içerisine batıp ilmek kaydırıyoruz. Bir zincirle yeni sıraya başlıyoruz. Yine her bir sık iğnenin üzerine birer tane ters sık iğne örüyoruz. İpimizi her seferinde tersten alıyoruz.
Ve böyle toplam 4 sıra sık iğne elde etmiş oluyoruz. Hırkanın nihai şekline de yine birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi özellikle yazın kullanabileceğiniz çok şık bir hırka oldu. Umarım beğenip benimle birlikte uygularsınız. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum kısmına görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.